Ya kuruldu işte. Bu halay çekmek için ekstra koymuşlar bunu yani yanına. Ne oluyor? Wiggle 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 yani. Ben senin yerinde olsam ufak ufak uzarım. Abi uçuyor mu? Ya aslında çok güzel duruyor. Bizim salon kadar zaten. Sonradan görme serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu videoda ucuz, orta, pahalı çadır karşılaştıracağız. Biliyorsunuz daha önce karavan yaptık, tiny house yaptık, çekme karavan yaptık, itme karavan yaptık. Yani pandemide saklanabileceğiniz, kaçabileceğiniz her türlü şeyi inceledik. Benim de zaten çok planlarım var çadırla ilgili, karavanla ilgili, tiny house'la ilgili. Bir gerçekleştiremedim. Fiyatlar da gittikçe uçuyor. Bugün ucuz, orta, pahalı 3 farklı kendi fiyat aralığındaki en iyi çadırları inceleyeceğiz. Şimdi ormana geldik. Çok güzel bir ormandayız. Kemer'deyiz. Ucuz çadırlarımız 110 liralık Trendyol'dan aldığımız Barbili çadırımız var. Bir tane yine internet üzerinden aldığımız 190 liraya bir çadırımız daha var. Bu bizim Türkiye'de bulabildiğimiz en ucuz 2 çadır. Şimdi bunları kuracağız. Kurulum aşamasını göstereceğiz. Rahatlığını göstereceğiz. Kullanımını göstereceğiz ama yani bu çadırlardan da çok bir şey beklemek lazım. İlk Barbie'yi kuruyorum hocam. Şimdi kutu içeriğini de çok merak ediyorum. Bak, kolay kurulum yazmışlar. Bak, bütün çadırlara kolay kurulum yazıyorlar. Hiçbiri kolay kurulmuyor. Bir de bunun çakığı falan da yoktur. Bu uçacak. Bunu bıraksan bu uçar gider yani. Kutu içeriğimiz. Bir adet kılavuzcuk. Fiyat ucuz olunca malzeme kalitesi felaket oluyor. Bu PVC bile değil. Bayağı dandik borularımız var. Normalde bu borular kaybolmasın ve birbirine kolay bağlansın diye bunların içine böyle gerilimli ip takarlar ki bunlar birbirine daha rahat girsin diye. Bunda o da yok. Şunlar ne? Plastik. Ya bu tam şey ya. Çocukluğunuzda mutlaka girmişsinizdir böyle bir şeyin içerisinde. Benimki Barbie'li değildi de köpekliydi galiba. Disney'li falandı. Ben bütün çocukluğumu bunların içinde geçirirdim. Yani çok severdim böyle kuytu köşeye. Bu da bunların böyle köşelerini bağlamak için olan aparatlar. Bu da başka köşe bağlama aparatı bence. Şu da bezi. Yani bu suya da dayanıklı değil. Bu da içeri çadırı. Bu böyle evde çadırı. Ya kuruldu işte. Nasıl? Ya bu kadar çadır bence. Bir, direkleri birleştir. Bunun bir amacı var mı? Kim gidiyor? Lan! İşte çadırınızın içine bir şey koyun, uçmasın. Yani normalde yandan çakıyorsun çadırı tabii uçmasın diye de. Kardeşim, hayatımda daha dandik bir çadır görmedim yani. Şimdi şuralara ne geliyormuş? Oraya bir şey gelmiyor. B'ye takacağız bir tane. Şuraya. En uzunun bir kısası. Bunları, direkleri yeşil yapacağız. Ama bu B değil. Ama B'den 3 tane var gösteriyor. Bu C. Arkadaşlar elimizde bir de bu parça. Oğlum, kuantum fiziği mi çözüyoruz lan? Yani bak, elde yazan şey belli, elimizdeki parça belli. Bir dakika, şimdi baştan gidelim. Çocuk kuramaz canım, babası kuracak bunu yani. Çocuk hayatta kuramaz bunu. Yes! İskeletimiz tamam. Hocam, gece kondumuz tamamlandı. Yani sağlam olduğunu söyleyemeyeceğim. Biraz wiggle 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 yani. Şimdi gel muşambayı koyacağız üstüne. Bunu geçireceğiz. Sonra alttakileri niyeyse çıkaracağız bir. Öyle diyor. Köşelere takacağız. İçinde yapın demiş tabii bu işlem. Ben içinde yapacağım. Evet. Bunu da yaptık. Çadırımız okey. Alt kısmı yok. Öyle bir sıkıntımız var. Gel bir önce dışarıdan bakalım. Tamam, sığıyormuşum lan ben bunun içine. Sığmam diye düşünüyordum. Çadırımız tamamlandı. 15 dakika falan sürdü herhalde. Yani bence bunun 15 dakika sürmesi normal değil. Kolay kurulum değil bence. Ah, gidiyor. Gidiyor. Oğlum taş var içinde. Gidiyor yine bu. Allah'ın cezası. Dışarı koyacaksanız bunu şöyle tutmak lazım yani. Oğlum çadır durmuyor. İçin kötüsü, ben şeyde inanmıyorum. İçindeyken de durmayacak. Şimdi bak, içeriği göster. Yer, zemin yok ya. Yani bir zemin olabilirmiş bence. Giriyorum hocam. Barbie harikalar diyarı. Yani sığdım ama uçuyorum. Yani evde kullanımlık bir çadır daha çok sanki bu. Okey. Şöyle yapsam. Burada işte maksimum PlayStation oynarım. Zaten arkama yaslanma gibi bir şeyim yok. Yani arkama yaslandığımda şöyle gidiyoruz. Böyle geri de gelebiliyoruz. Bu bir özelliği bence bu çadırın. Çocuklar için okey gibi. Bilemedim ki Altan. Evet, geçtik diğer ucuzumuza. Bu şimdi çadır olduğunu umuyoruz. 190 lira çünkü. Bir 70 liraya bir şey daha koymuşlardır içine bence. Evet, bunun altı da var. Bak, demirlerimiz olması gerektiği gibi. Geldik yine bir kuantum mekaniğine. Ben bunu kurarım. Bu halay çekmek için ekstra koymuşlar bunu yani yanına. Abicim, düz çadıra geçtiğimiz için artık belli yani ne olduğumuz. Bir, konstrüksiyon demirlerimiz var dış yapıyı oluşturan. İki, bunu yere sabitlemek için, uçmaması için ne deniyordu lan?
ona? Çakıl, kazık. Kazıklarımız var. İp niye o enteresan? Şimdi bak az önce bahsettiğim olması gereken böyle. Böyle olacak ki bunları böyle hem birbirinden kopmasın hem rahat rahat fıçıştır bunları. Önce bir şunu açalım. Evimiz barkımız gidiyor. Bir tanesini ver. Dur. İkinciyi de önce tek tek takacağız. Bunları çadırın çaprazından geçireceğiz. Tamamen çıkana kadar. İyi yırtılmadı bak. Ben kurulurken yırtılmasını bekliyordum. Tamam. Şimdi şurasını bağlayacağız. Şöyle. Ne oluyor? Bu ne oğlum? Kurbağa ayaklanmasına denk geldik. Şunlarla gereceğiz kenarları. Öyle olur genelde ya. Yani böyle olur. Anam. Kubbemizi de yaptık. Evet, fena değil bence. Yani havadan korur, yağmurdan korur mu? Muallak. Ama şöyle bir saçmalık var. Bak şimdi fermuarı kapadım. Hadi şunu da kapayım. Havalandırmalı. Tamam ya, çok da şey yapmamak lazım zaten. Oğlum 2 kişi rahat sığar buna. Bir şey diyeceğim, bu çadır. Gel. Assassin's Creed çok sıcak. Evet, bunun muşambası böyle bir sıcak tutmak üzerine yapılmamış. Bak ben 1.83'üm. Ben tam sığıyorum. Buraya 2 tane 1.83 çok rahat yatar ama bunu güneşin altına koyarsan burası saunaya döner. Şu an burası sauna gibi gerçekten. Şurada da bir tane cepçik var yani hani kafa boyu olarak bir kontrol edelim. Oturuyorsun yani maksimum oturursun zaten çadırda, o da giyinmek için. Kurtarıyor kafada. Yani hem ufak hem taşıması kolay hem fiyatı gerçekten ucuz. Ben bunu beğendim. Hiç yalan söyleyemeyeceğim. Gayet güzel. Sağlam da. Nice. Geçiyoruz orta fiyatlılarımıza. Evet, geldik orta fiyatlı çadırlarımıza. 2 tane çadırımız var. Biz ürün çeşitliliği olsun istediğimiz için 2 farklı çadır kullandık. Bu böyle Decathlon'da satılan otomatik çadır denilen, böyle çevirdiğinde açılan ve aynı şekilde kolayca toplanabildiği iddia edilen bir çadır. Bu ikisi de benim kendi çadırım bu arada. Ben bunları 2 yıl oldu herhalde alalı. Bunun şu anki fiyatı 2750 lira. Sanıyorum bu 3 kişilik bir çadır. Bu da daha büyük, bir tık daha profesyonel, bir tık daha zor şartlara dayanıklı Husky marka bir çadır. Bunun da şu anki fiyatı 5-6 bin TL civarında. Şimdi önce şu kolay olandan başlayalım. Bunu açarken de toplarken de gerçekten kılavuzuna göre yapmak lazım. Çünkü 5. 6. toplamadan sonra bu patates olmaya başlıyor. Toplayamıyorsun. Toplayınca içine sığdıramıyorsun kılıfının vesaire. O yüzden bir tık dikkat etmek lazım. Bir anda açılacak zaten bu. Evet. Bir de kumlu bırakmışız. Şimdi şurayı açacağım, şurayı açacağım. Çadır oldu. 8 şeklinde katlıyorduk bunu. Evet hocam, bu kolay ya. Bu oldu yani. Baksana, cillop gibi çadır. Yani evet, büyük de. Bunu sadece böyle açıyorsun. Toplamayı da göstereceğim yine. Tek yapman gereken babuşum, çakılları düzgün çakmak. Şunları yere sabitlemek. Onun dışında hiçbir şey yok bunun ya. Şimdi şu yan tarafta şunları göstereyim. Ben bunları seviyorum. Gerçekten ben bir 15-20 kampa gitmişimdir bu çadırla herhalde. Bir problem yaşatmadı bana. Şurada yanda gözlerimiz var. Bunları da böyle iple genişletip kazıkla çakabiliyorsun. Böyle daha ferah, havadar bir şey olsun istiyorsan ya da yukarıda böyle koyabilirsin. Bu fermuar içeriden açılıyor. Sinekliği de var yine, güneşliği de var. Diğer tarafta da var aynısı. Arkada popoda güzel bir ufak havalandırması var. İçeriği de göstereyim. Evet babuşlar, şimdi bunun şu dışından başlayalım bak. Şimdi çadırın, her çadırda genelde olur bu orta seviye çadırlarda. Bu alan şuradan kapandığı zaman çadırın içinde kalır ki işte sen hayvan gelirse, bir şey gelirse eşyalarını burada saklayabil diye. Pabuçları da yine buraya bırakıyorsun içeri girerken. Yani burası senin işte çantalarının, eşyalarının, fazla işte değil mi, poşetler, işte mangal malzemeleri vesaire durduğu yer oluyor. Buradan içeri giriyoruz. Bu geniş. Ben bunu kullanırken genelde çift kişilik şişme yatak atıyorum. Şişme yatağı da elektronik pompalar oluyor. Dışarıdan hava alıp üflüyor, şarjlı. Onlarla şişiriyorum. Yani tam sığıyor zaten yatak buraya. Hatta şurada yine eşya koyabileceğim boşluk yerler kalıyor. 2 kişi çok rahat uyuyorsun. Biz 2 kişi 2 köpek çok rahat sığıyoruz buraya. Yani bak şurası zaten en köşede yatan bile 1.83 bir adam sığıyor. Dön bir yana geç. Bir tane daha adam sığdı. Biraz samimiyiz ama geçtik. Bir
Bir tane daha sığdı. Biraz da yer kaldı. Eşya koydun. İşte kedi köpeği koyduk buraya gibi. Ceplerimiz de var. Şurada işte sarkıt lambamızı takabileceğimiz tepede bir aparatımız var. Onun dışında da bir şey yok. Bu kadar. Yani bu çadır gerçekten fiyat performans da bence çok başarılı. En büyük güzelliği de bence kolay açılıp kolay toplanıyor olması. Yani bir dakika sürüyor bunu. Bir dakikada yapıyorsun. Diğerleri yine bir 5-10 dakika sürüyor. Diğer çadırda da göreceğiz şimdi. Bak bir de toplanışını göstereyim bunu. Hocam toplamak için de şurada bir tane kayışımız var. Bunu tutup dışarı çıkıyorsun. Şimdi bu bir şekil aldı. Bunu amacımız 8 yapıp katlamak. Bunu böyle alsak, bunu böyle alsak. Önce mandalları takmamız gerekiyor. Bunu 8 edeceğiz. Şöyle yapalım. Tam yukarıdan bastırıyorsun. Bunu da buradan 2'ye vurmamız lazım. Yes. Mutlaka çadırın fazla havasını çıkartın arkadaşlar. Yes. Bu boyuta geldi. Bunu da sığacak. Sığmayacak gibi görünüyor. Hep bir sığmayacak mı endişesi yaşarsınız ama yeterince tıkarsan muhakkak sığar hocam. Bunu da kapıyoruz. Yes. Önemli olan hocam çadırı kurmak değil. Aynı kılıfa toplayabilmektir. Bir kampçı atasözüdür bu. Geldik. Bu arkadaş bir tık daha zor. Bir tık daha profesyonel. Bir tık daha geniş. Bir tık daha böyle sıcağa, soğuğa, bilmem neye, güneşe, hava şartlarına dayanıklı bir çadır. Bunu da kullanıyorum. Bunu daha az kullandım. Bunu daha yeni aldım çünkü bir yıl falan olmuştur diye düşünüyorum. 5-6 kere çadıra kampa gittik bununla. Çok memnunum. Bundan da aynı şekilde. Şimdi önce şu armutu bir açalım. Çadırı önce kardeşim yüzeyde tamamen aç. Önünü, başını, kapısını, bacasını, neresi uzunu, neresi kısası bir bul. Neresi neyi lan bunun şimdi? Bak bunun demir kalitesi çok daha iyi tabii, yani bunu bükemezsin. Şimdi bunlar uzunlar. Bunları buradan buraya olacak. Ben senin yerinde olsam ufak ufak uzarım. Durmam pılımı pırtımı toplar giderim. Şimdi geldik asıl kaldırma kısmına. Kaldıracağız. Hah tamam, biz de bunları takalım. Bekle. Evet, çadırımızı kurduk. Bir 10-15 dakika sürdü bu. O kadar kolay değil bunu kurması. 2 kişi daha rahat kurarsınız mutlaka. Yine kazıklarını biz çakmadık sabitlemek için. Şimdi bunun bence benim en sevdiğim, en güzel özelliklerinden bir tanesi. Bunun her yerinde pencere var hocam. Bak şunları göstereyim. Buraya böyle sert cırtlar koymuşlar. İstersen bunu şöyle kapatabiliyorsun ya da işte şu cırtlara takıp böyle hafif havalandırma yapabiliyorsun. Bu her yerinde var bunun. Götünde, başında, sağında, solunda. Şunlar zaten gerdirmek için kullandığımız, tekrar bağladığımız aparatlarımız. Bak şurada devasa bir alanımız var. Az önceki çadırda çadırın içinde bir alanımız vardı. Burada da daha geniş bir alanımız var yine. Çünkü hem sağdan giriş yapabiliyoruz buraya, hem soldan yapabiliyoruz. Önden giremiyoruz. Burada yine o bahsettiğim arkadaki havalandırmamızdan var. Ve bir sıcak soğuk bir şey çok hissetmiyorsun. Ben buna 0 derecede kampa gittim. Daha soğuğuna gitmedim ama yazın da gittim. Hiçbir dert yaşamadım bunda. Gel içine girelim. Burası bizim ana giriş alanımız. Oğlum bu çadır büyük gerçekten. Abi serin de bunun içi. Bu çadır güzel bir çadır gerçekten. Şimdi bak şu yanda iki tarafta güzel pencerelerimiz var. Bunları dışarıdan açabiliyoruz sanıyorum bu pencereleri. İçeriden şuradan tepe penceremizi açabiliyoruz. Şöyle göstereyim. İstersen bunu böyle kıvırıp belki yıldızları bile izlersin. Denemedim ama burası istersen işte sineklikli, istersen güzel hava alıyorsun. Şurada bir böyle işte telefon koyarız. İşte ne bileyim ışık vesaire, böyle gece uyandığın zaman ihtiyacın olabilecek aparatları buraya koyuyorsun. Kolay bulmak açısından. Onun dışında da çok bir şeyimiz yok aslında. Dev gibi bir 3 kişi yine rahatça kalabileceği. Şöyle yine bir boy vereyim. 3 kişinin biraz daha geniş ve rahat kalabileceği bir çadır. Evet, pahalı çadırımıza geçiyoruz. Evet, geldik. Türkiye'de bulabildiğimiz en pahalı çadır Jack Wolfskin'in bir çadırının önündeyiz. Sinan'la birlikteyiz. Abi hoş geldin. Hoş buldum. Hocam ne kadar bu çadırın fiyatı? Şu anda 55.000 TL. Çok değil mi? 55.000 TL. Abi uçuyor mu? Ya aslında çok güzel duruyor. Biraz esprisi durmasında mangalı da kendisi yapması lazım. Tırmanmayı da kendisi yapması lazım. Ben çadırda oturacağım. Benim için Everest'e çıkacak çadır yani. Anladın mı? Ya bir yere kadar bizle beraber geliyor. Bir yerde bırakmamız gerekiyor ama.
ama kendisi bayağı büyük gördüğünüz üzere. Abi bak şu an çok net anlayamıyorsunuz ama gerçekten ev gibi bir çadır bak. Gel kalkalım. Hocam bu kaç metrekare? Bu 25 metrekare. Bizim salon kadar zaten. İçinde böyle ayrıştırılabilir 2 tane odası var. Böyle rüzgar koşullarına göre, hava koşullarına göre ayarlayabiliyorsun. Ha şeye göre rüzgar nereden geliyorsa ben Geliyorsa- odacığımı buraya alayım Evet, gibi bir evet. sistem var. Bunun neresinden başlamak lazım? Şimdi bence önce şeyini gösteririm abi. Bunun bir dış kutusu nedir? Şu gördüğümüz kutuya kendi çantasıyla beraber geliyor zaten. Bütün çadır, kullanım kılavuzu, tüm çadır çubukları, bütün içinden çıkabilecek her şey bunun. Kaç kilo oluyor abi bu çantadayken? 20-25 kilo gibi bir kilosu var. Hocam nereden başlayalım? Şimdi kaç tane kapı mı? 1, 2, 3, 4 tane mi kapı var? 4 tane kapısı var. Yani büyük bir çardak gibi aslında. Çardaktan avantajı bir içerisindeki odalar, ısı yalıtımı, işte rüzgar yalıtımı Doğru. ve koşullara dayanıklı olması aslında yani. Evet ya çadırlarda aslında öne çıkan şey bu çadır eklemlerinin, çadır çubuklarının sağlamlığı. Bu çadırda bize en ön plana çıkan şey çadır çubukları. Bayağı kalın ve alüminyum çadır çubukları var. Ve hem böyle yüksek, ağır böyle kar yağışı olduğu zaman karı taşıyabiliyor hem de çok ağır rüzgarlarda ayakta kalabiliyor çadır. Bence abi bunun üstüne gece trollemek için ayı gelse çıksa ayıyı bile tutar yani. Hani bir şey var yukarıda sallanıyor dersin yani. Ayakkabıyla girebiliyor muyuz? Tabii ki Aa, girelim. Emin miyiz? Eminiz. Ev gibi düşündün değil mi? Çıkarsak mı ayakkabımızı? Şurayı cami avlusuna çeviririm ben ya. Terlikle girilir benim çadırıma kesin. Abi şimdi zaten benim hayatta gördüğüm en yüksek çadır. Niye? Burada kaç kişi kalır abi? 10 kişilik çadır. Ya 10 kişilik çadır ne abi yani? Örgüt kurarsın bu çadırda yani. Hani. Şimdi burada her yerde bir penceremiz var bir kere. Mesela yukarıdan acık aydınlanmak istiyorsun ya da aydınlanabiliyorsun galiba Evet. buradan. Ya Dışarıdan hava da mı onların geliyor? ceplerini açabiliyoruz. Hem hava almak için hem de hepsinin sineklikli olması ayrı bir detay. Güzel olanlardan bir tanesi aslında bu çadırın modüler oluşu. Yani şurada bizim 2 tane kalabileceğimiz odacığımız var 2 tane. Bu odaları istediğiniz gibi ya buraya alabiliyorsun ya buraya alabiliyorsun ya buraya alabiliyorsun. İşte rüzgarının yönüne göre, senin bakmak istediğin tarafa göre bunların yerini değiştirebiliyorsun. Çok güzel bence. Yani şöyle düşünebiliriz bu arada. Hepsini indirip burayı bir ofis ya da bir toplanma alanı gibi bir yemek alanı bile olarak bile kullanabiliriz. Evet bak şeyden sonra baktık tiny house'lar çok pahalı, karavanlar çok pahalı. Ofis yapamıyoruz, ev yapamıyoruz, bir şey yapamıyoruz. Alacaksın küçük arsanı. Ortasına en makul fiyatlısı muhtemelen bu. Gerçekten bunu atacaksın hocam. Odaları dışarıda tutacaksın, ofis olarak kullanacaksın. Gece de odayı koyacaksın, yatacaksın. 10 kişilik ofis olmuş işte. Ne güzel. Vize versenize bunu. Jack Boston verin bana. Vallahi o el çok Verin, tehlikeli verin. geldi bana. Ver. Dur o pazarlığa girmesek. Ya yine kafamadık ya. Ben şöyle emrivaki kapmaları öğrensem bir kurban pazarlığına gitmem lazım. Beni kurban pazarlığına götürün Temmuz'da. Evet ona bir antrenman yapmış olalım böyle. Çünkü Elon Musk'la video çekerken de Tesla alacağım aynı şekilde ben. Hocam şimdi bir şey yapalım. Allah. Aman. Ben bilerek yaptım ya. Düşsem hani çadır diyorum sağlam mı? Buraya bir vatandaş rahat sığıyor. Peki döndük bu tarafa geçtik. Burada da bir vatandaş sığıyor. Ama bir tarafa yana geçtiğimiz zaman oraya muhtemelen çocuk adam sığıyor ya da biz şeyi yanlış yaptık. Bence böyle yatmak lazım. Her yere şöyle ip ve gözcükler koymuşlar. Ben onları çok seviyorum çünkü kampa gittiğin zaman mutlaka bir şey asmak gerekiyor kardeşim. Ya ışığını asacaksın ya işte ne bileyim buraya şarj aleti asacaksın, telefonunu asacaksın. Bir şey asıyorsun buraya mutlaka. Ben o yüzden şunları kullanmayı seviyorum. Şurada da işte geniş bir salomanje alanımız var. Yani istersen burayı da kapat, burada da adam yatsın. İstemiyorsan ne bileyim eşyaları komple buraya atabilirsin. Çünkü çok zorlu bir koşulda kamp yaptığın zaman eşyaları muhtemelen dışarıda bırakamıyorsun değil mi? Aynen öyle. Bir de şey var, bunun hayvanı oluyor, ayısı oluyor, bir şeyi oluyor. O yüzden çantayı dışarıda bırakmak çok güvenli olmuyor. Benim anladığım bunun fiyatının 55.000 lira olmasının sebebi gerçekten çok profesyonel olması, çok zorlu koşullarda dayanıklı olması ve aslında sağlam olması. Aynen öyle. Yani. Aynen öyle. Yani eklemlerin alüminyum olması birinci buradaki handikap, ikincisi metrekaresi ve modüler olması bu çadırı bu fiyata kadar getiriyor. Yani şeyi de düşünebilirsiniz tabii yani biraz daha az para vereyim ama kar altında kalayım ama ayı saldırsın. Yani ben okey olabilirim buna. Yani tamamen aslında karar meselesi ama ben hocam çok beğendim. Abi çok teşekkür ediyoruz. Ben Gerçekten teşekkür ederim. çok güzel bir ürün. Siz de incelemek istiyorsanız, merak ediyorsanız bütün ürünlerde olduğu gibi bunu da açıklama kısmında linkini bırakıyoruz. Ayrıca çekim yaptığımız alana izin verdiği için SPX Park'a, SPX'e ve Jack Wolfskin'e de teşekkür ediyoruz. Abi görüşürüz. Görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim.
Evet, bugün sonradan görme serisinde 5 farklı çadır inceledik. Ucuz, orta ve pahalı olmak üzere. Benim favorim, şimdi pahalıyı çok beğendim. Gerçekten hani sürekli kamp yapan biri olsam ve kalabalık böyle kamplara giden biri olsam kesinlikle pahalı olanı tercih ederim. 10 kişi tek bir yerde inanılmaz güzel bir deneyim yaşayabilirsiniz. Benim zaten yıllardır kullandığım Decathlon'un çadırı, otomatik açılan çadır da zaten fiyat performans olarak baktığımızda en iyilerinden bir tanesi. Çok da kolay kurulumu, uğraşmak istemiyorsanız onu tercih edebilirsiniz. Ya da kardeşim ben uğraşacağım, bir tık daha kaliteli bir şey istiyorum dediğiniz zaman da benim kendi kullandığım Husky çadırı tercih edebilirsiniz. Ama daha kampa yeni giriyorum, böyle birkaç tane kampa gideceğim, kamp deneyimlemek istiyorum dediğiniz noktada da gidin 190 liralık çadırı alın. 2 kişi çok rahat edersiniz. Hiçbir problem yaşayacağınızı da düşünmüyorum. Daha fazla sonradan görme videosu için videoyu beğenmeyi, aşağıdan da kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki sonradan görmede ne görmek istiyorsunuz onu da yorumlara yazabilirsiniz. Görüşürüz. See you'lar.